Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün sizi İngiltere'nin Londra kentinde, Lambeth ilçesindeki Brixton semtinin kalbinde yer alan Electric Avenue'ye götürüyorum. Adı bile merak uyandırıyor değil mi? Elektriğin modern hayatı nasıl değiştirdiğini hatırlatan bu cadde, yalnızca bir alışveriş sokağı değil. Baştan sona bir hikaye. Renkli tezgahlar, taze tropikal meyveler, baharat kokuları, karışan diller ve ritimler. Birkaç dakika içinde Londra'nın çok kültürlü ruhunu hissedeceksiniz. Burası ne? Electric Avenue, 19. yüzyılın sonlarında elektrikle aydınlatılan ilk sokaklardan biri olarak ünlenmiş bir pazar caddesi. Düşünün, gaz lambalarının hüküm sürdüğü bir dönemde geceyi gündüze çeviren parlak ampuller. O ışıklar sadece dükkanları değil, şehrin hayal gücünü de aydınlatmış. İşte bu yüzden burası bir sembol. Modernleşmenin, ticaretin ve farklı kültürlerin yan yana yaşamasının sembolü. Neden önemli? Sorusunun cevabı burada saklı. Brixton'un gündelik hayatı, tarihle omuz omuza bu sokakta akıp gidiyor. Cadde tam olarak nerede? Londra'nın güneyinde Brixton metro istasyonundan çıktıktan sonra birkaç dakikalık yürüyüşle ulaşacağınız bir noktada. Victoria hattı ile kolayca gelebilirsiniz. Çoğu ziyaretçi, istasyondan çıkar çıkmaz müziğin, satıcıların ve sokak hayatının davetini duyar. Yakın çevrede Brixton Market'in koridorları, Market Row ve Brixton Village gibi kapalı pazar geçitleri bulunuyor. Kısa bir yürüyüşle sinemanın bulunduğu meydanı ve akşamları canlanan restoranları da keşfedebilirsiniz. Ulaşım kolay, bağlantılar güçlü, zaman ise sizin elinizde. Peki bu yer ne zaman doğdu? Elektrik yeni şehir hayatına girerken 1800'lü yılların sonlarında Brixton hızla gelişiyordu. Dükkanlar geniş vitrinler açtı, sokak düzenlendi, elektrikli aydınlatma yerleştirildi. Bu yenilik, güvenlikten çalışma saatlerine kadar pek çok şeyi değiştirdi. Gecenin karanlığında bile pazar yaşardı. Zamanla Afro-Karayip topluluğunun mutfağı ve müziği bu sokağın ruhuna karıştı. Böylece Electric Avenue, yalnızca teknolojik bir ilk olmanın ötesine geçti. Kültürel bir kavşağa dönüştü. Nasıl gezmeli? Önce ritmi hissedin. Sabah saatlerinde tezgahlar taptaze. Öğlene doğru kalabalık artar, sesler yükselir. Adımlarınızı yavaşlatın. Tezgahlarda ananas ve mango gibi tropikal meyveler, baharat torbaları, taze balık, yerel fırın ürünleri göreceksiniz. Satıcılarla kısa bir sohbete ne dersiniz? Sorular sorun, tatlar isteyin, kokuları ayırt edin. Burası bir müze değil, yaşayan bir sahne. Fotoğraf çekecekseniz önce izin istemek nezakettir. Bazı dükkanların vitrinlerinde eski fotoğraflar ve yılların izleri vardır. Özellikle kırmızı tuğlalı cephelerin süslemelerine ve eski tabela tipografilerine dikkat edin. Bunlar sokağın kimliğidir. Ne kadar zaman ayırmalıyım diyorsanız kısa bir bakış için yarım saat yeter. Fakat lezzet denemek, birkaç alışveriş yapmak ve komşu pazar geçitlerine de uğramak isterseniz 1,5 saate kadar plan yapın. Meraklı bir gezgin için en güzel tempo budur. Acele etmeyin, buranın tadı yavaş keşifte saklı. Ne zaman gitmeli sorusuna pratik bir cevap verelim. Pazarlıkların başladığı sabah saatleri, özellikle hafta içi günlerde, en sakin ve en verimli zamandır. Öğle ile ikindi arası en canlı saatlerdir. Ritimler yükselir, kalabalık artar, renkler parlar. Kalabalıktan kaçmak istiyorsanız, gün doğumundan sonra ilk saatleri tercih edin. Mevsim olarak ilkbahardan sonbahara kadar hava daha yumuşaktır. Yağmur ihtimaline karşı yanınıza hafif bir yağmurluk alın. Yaz aylarında sıcaklık 20'li derecelerin ortasına yaklaşır. Kışın rüzgar keskin olabilir, katmanlı giyinin. Giriş ücreti var mı? Hayır. Electric Avenue bir kamusal sokak. Bilet gerekmez. Bu özgürlük, burayı spontane keşifler için ideal kılar. Yine de küçük harcamalar için temassız ödeme ya da bir miktar nakit bulundurmak pratik olur. Pazar yerlerinde telefon çekimi çoğunlukla iyidir ama çevrim dışı kalmanız gerekirse önemli notları önceden kaydetmenizi öneririm. Kimler için uygun? Aileler, yalnız gezginler, yemek meraklıları, müzik ve sokak kültürünü seven herkes burada kendine ait bir parça bulur. Zemin genel olarak düzdür, ancak yoğun saatlerde kalabalık içinde ilerlemek zor olabilir. Bebek arabası ya da
Tekerlekli sandalye ile ziyaret edecek olanlar için hafta içi sabah saatleri daha konforlu olur. Gürültüye duyarlı olanlar kulak tıkaçlarını düşünebilir. Romantik bir kaçamak için akşamüstü ışıkları ve canlı melodiler güzel bir fon yaratır. Yanıma ne almalıyım? Derseniz su en yakın arkadaşınız olsun. Hava güneşli ise güneş kremi ve şapka, yağışlıysa hafif bir yağmurluk iyi fikir. Yeniden kullanılabilir bir bez çanta, küçük alışverişler için çok iş görecektir. Fotoğraf makinesi ya da telefonunuzu hazır tutun, bulunmaz sahneler yakalayacaksınız. Kalabalık alanlarda çantalarınızı önde taşıyın. Küçük önlemler, büyük rahatlık sağlar. Mutlaka ne görülmeli diye soruyorsunuz. Öncelikle sokağın kendi ritmini izleyin. Renkli meyve piramitleri, baharatların sıcak tonları ve tezgah üstünde uçuşan buharı ile taze pişen yiyecekler. Vitrinlerdeki tipografik detaylar ve eski dönem cephe süslemeleri iyi bir fotoğraf karesi sunar. Sokak müzisyenlerine kulak verin. Brixton'ın sesi tellere ve davullara çok yakışır. Bir sokak arası uzaklıktaki kapalı pazar geçitlerinde dünya mutfağından örnekler bulursunuz. Yürürken her köşede farklı bir hikaye fark edeceksiniz. Neden görülmeli? Çünkü Electric Avenue, Londra'nın çoğul kimliğini tek bir sahnede topluyor. Burada bir yüzyılı aşkın zamanın akışı birbirine karışıyor. Elektrikle aydınlanan ilk gecelerin şaşkınlığı, göçle gelen mutfakların sıcaklığı, plak dükkanlarından taşan ritimler. Bu karışım, bir şehri şehir yapan şeyin ta kendisi. Geçmiş ve bugün aynı kaldırımda yan yana yürüyor. Halk inanışları ve kültürel izler deyince, birçok kişi bu caddenin adını, meşhur şarkı yüzünden aldığını sanır. Oysa sokak, elektrikle aydınlatıldığı için bu adı erken bir tarihte kazanmıştı. Yıllar sonra, müzisyen Eddie Grant'in Electric Avenue şarkısı dünya listelerini sallayınca isim hafızalara kazındı. Bu da bize şunu gösterir, bir sokak sadece taş ve tuğladan ibaret değildir. Müzikle, insanlarla, hikayelerle yeniden doğar. Brixton'un toplumsal hareketlilik dönemlerinde zorluklar yaşadığı da bilinir. Bugün yürüdüğünüz yerde, geçmişin izleri var. Bu izler, saygıyla bakıldığında, bir kentin dayanıklılığını anlatır. Tarihsel katmanlara biraz daha yakından bakalım. 19. yüzyılın sonlarında, caddeyi aydınlatan yeni teknoloji, geceleri güvenliği ve ekonomik hareketliliği artırdı. Esnaf için daha uzun çalışma saatleri, müşteriler için daha güvenli alışveriş zamanı demekti. 20. yüzyıl boyunca, göç dalgaları Brixton'a yeni tatlar, yeni diller, yeni ritimler getirdi. Bu çeşitlilik, bugün, elinizde tuttuğunuz bir ananastan, kulağınıza çalınan bir melodiden ya da bir satıcının gülüşünden duyulur. Sokak, değişimle büyümeyi öğretir. Pratik bir rota önerisi ister misiniz? Metrodan çıkınca, Electric Avenue'nin girişini bulun, yavaşça aşağı doğru yürüyün, her iki yandaki tezgahlara bakın. Tezgahların sonuna gelince, bir yan sokağa sapıp kapalı pazar geçitlerinden birine girin. Bir atıştırmalık alın, kısa bir mola verin. Sonra tekrar caddeye çıkıp ters yönde yavaşça geri dönün. Böylece hem ana akışı hem yan damarları görürsünüz. Acele ederseniz ayrıntıları kaçırırsınız. Yavaşlayın, dinleyin, koklayın, tadın. Güvenlik ve konfor hakkında birkaç cümle daha. Yoğun saatlerde kalabalık itişebilir. Nazik olun, yol verin, gülümseyin. Pazar yerlerinde telefonla gezinirken çevrenize dikkat edin. Yağmur başladığında tezgahların önündeki damlamalara dikkat etmek iyi olur. Rüzgarda açık, ambalajlı yiyecekleri hızlıca tüketin. Küçük şeyler, deneyiminizi büyük ölçüde iyileştirir. Burası müze değil dedik ama duvarlarda, vitrinlerde ve tabela yüzeylerinde, sokağın hafızasını taşıyan ayrıntılar var. Bazı dükkan cephelerinde yılların boyası katman katman görünür. Bazı tabelalarda eski yazı karakterleri dikkat çeker. Kemerli girişler, sade dökme demir kolonlar ve geniş vitrinler bir dönemin ticaret estetiğini fısıldar. Bu, somut ayrıntılar, burada zaman nasıl akmış sorusuna sessizce cevap verir. Elektriğin adı, yemeğin kokusu, müziğin sesi. Electric Avenue'nin 3 direği bunlar. Bir sokak böylesine basit ögelerle nasıl büyülü olur? Cevabı, burada birlikte yürürken hissedersiniz. Gözleriniz vitrinlerde, kulaklarınız ritimlerde, burnunuz taze otların kokusunda olsun. Anı yakalayın çünkü bu sokak, anlardan bir dünya kuruyor. Kapanışa yaklaşırken bir soru bırakayım.
Bir kenti şehir yapan anıtları mı, yoksa gündelik hayatın akışı mı? Electric Avenue, ikincisinin ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatıyor. Buraya geldiğinizde yalnızca bir cadde görmeyeceksiniz. Bir topluluğun canlı bir hafızasına konuk olacaksınız. Bu hafıza, paylaşmayı bilenlerin, birlikte ritim tutanların hafızası. Ben, skipguide.com'un sanal turist rehberi, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Londra'da bir gününüz varsa, Electric Avenue'ye mutlaka uğrayın. Sorularınız, deneyimleriniz ve önerileriniz için yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Şimdi, düşünme sırası sizde. Kendi şehrinizde, sizin Electric Avenue'nüz nerede saklı? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.